Son birkaç aydır Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı bölgelerinde palyaço kostümüyle dolaşan insanlar görülmeye başlandı. Do you see a clown? No fucking way. Yollarda, What are you fucking? Fuck, Trevor! Oh my God! Get in here! What the fuck? Go! Fuck! Oh my God! Go! What the fuck? Holy fuck! Oh my God! Shh, you guys be quiet. parklarda, Yo, what the fuck are you doing? What the hell's wrong with you? What the fuck? Bro? Yo, are you serious? Yo, this is not. Yo, go around this fool. Fuck with this motherfucking Yo, clown shit. go around this fool, bro. Stop with the childish shit, Yo, bro. go. çeşitli yerlerde He's not there! Go! What the fuck? Run! ansızın beliren palyaçolar. Olayların sayısı o kadar artmış durumda ki sadece Ağustos ve Eylül döneminde saptanan 100'den fazla vakayla ilgili interaktif bir harita yapılmış. Gördüğünüz gibi sanki bulaşıcı bir hastalık gibi yayılan esrarengiz bir akım. Neden böyle bir fenomenin ortaya çıktığı henüz tam olarak bilinmiyor. Bilinen şey ise hepimiz olmasa da bazılarımız palyaçolardan korkuyoruz. Hem de çok. Eğer sizde de böyle bir korku varsa üzülmeyin, yalnız değilsiniz çünkü hemen hemen her 10 insandan birinde böyle bir korku var. Gayri resmi adı koulrofobi. İnsanlar üzerinde çok ciddi izler bırakabilen bir fobi türü bu. İleri derecedeki hastalar bir palyaço gördüklerinde titreme, hızlı nefes alma ya da bağırma, çığlık atma gibi bir takım tepkiler gösterebiliyor. Bu sebeple palyaçolardan nefret edenlerin buluştukları internet siteleri bile var. İyi de palyaçoluğun amacı insanları, özellikle de çocukları güldürmek, yüzlerinde bir tebessüm meydana getirmek değil midir? Hatta markalar çocukların ilgisini çekebilmek için maskotlarını bile palyaço olarak seçiyor. Peki neden bazılarımız onlardan bu kadar çok korkuyor? Çünkü beynimizde bir çeşit otomatik yüz algılama ve tanıma sistemi var. İnsan yüzü gördüğümüzde onu hızlıca analiz edip bizim için zararlı olup olmadığı, bir tehdit oluşturup oluşturmadığı konusunda bir karar vermeye çalışıyoruz. Oysa bir palyaçonun yüzü nasıldır? Abartılı, bozulmuş, çarpık, parlak renkler, zıt ve orantısız çizgiler, kıpkırmızı bir dudak, kocaman top gibi bir burun. İşte bunların hepsini gören beynimiz hemen doğal değil şeklinde alarm vermeye başlıyor. Psikanalizin kurucusu Freud 1919 yılında The Uncanny adında çok önemli bir makale yazdı. Herhangi bir şeyden hem korkmak, çekinmek hem de ona karşı merak ve ilgi duymak anlamına geliyor bu kelime uncanny. Normal gibi gözüken, bize bir yerlerden tanıdık gibi gelen bazı şeylerin yine de garip, ürkütücü, esrarengiz olduğunu hissetmek. Mesela zombiler gibi ya da Marina Joyce gibi ya da insansı robotlar yani androidler gibi. Zaten 1970 yılında Japon robot bilimci Masahiro Mori tarafından belki de Freud'un çalışmalarından da etkilenerek The Uncanny Valley yani tekinsiz vadi denilen bir kavram, bir konsept ortaya kondu. Robotların neredeyse gerçek bir insan gibi görünüp davrandığı zaman insanlar üzerinde bir çeşit tiksinti oluşturacağını söyleyen bir varsayım bu. Vadi derken olumlu insan tepkilerinin robotların insana benzeme grafiğindeki bu çukur bölgeyi kastediyoruz. Bu hipotez hala tartışılıyor ve bilimsel araştırmalara konu olmaya devam ediyor. Bulgulara göre insana çok benzeyen ama biraz bozulmuş şeyleri görünce içgüdüsel olarak bir ürperme reaksiyonu gösteriyoruz. Bu korkunun bir başka sebebi de palyaçoların yüzlerinde bulunan o kat kat boya, adeta maske gibi duran makyaj. Karşımızdakinin gerçek duygularını onun yüzünden okuyamamaya başladığımızda ister istemez kaygılanıyoruz. Benim kafamdaki korkunç palyaço tiplemesi ilk kez ne zaman oluştu biliyor musunuz? Bir roman okuduğumda, Stephen King'in yazdığı bir roman. It yani O adlı bu kitap daha sonra bir mini dizi haline de getirildi ve düşündükçe hala tüylerim ürperiyor. Aslında ta 1940'larda Batman çizgi romanlarında ortaya çıkan kötü karakter Joker'in öncülüğünde başlayan bu akım daha sonra
neredeyse tüm popüler kültür ürünlerinde, filmlerde, animasyonlarda kendine yer bulmayı başardı. Yani biraz bile bile lades olduk diyebiliriz. Kendimizi korkutmak için sanki özel bir çaba sarf ettik ve maalesef palyaçolar da bundan nasibini almak zorunda kaldılar. Peki bu zararsız gibi görünen, o aptalca, saf görünümlü yüzleriyle, yaptıkları hatalarla bizleri eğlendirmeye, güldürmeye çalışan bu palyaçoların nasıl oldu da veya ne zaman imajları değişmeye başladı? Belki de hiç değişmemiştir. Tarih boyunca hep korkutucu olmuşlardır, kim bilir. Palyaçolar, jokerler, soytarılar eskiden saraylarda kralları eğlendirirlermiş. Bunu yaparken de etraflarını, olan bitenleri çok iyi gözlemler ve şaka yaptıklarında da hiçbir şekilde bunu saklamaya, gizlemeye çalışmazlarmış. Doğrudan, sansürsüz şaka yaparlarmış. Mesela koskoca kralın karşısında iki büklüm olan insanların tersine bu palyaçolar, bu soytarılar, onun kaç tane metresi olduğu ya da son zamanlarda çok yemek yediği için göbeğinin ne kadar büyüdüğünü, buna benzeyen şeyleri çok rahatlıkla söyleyebilirmiş. Böyle bir şey yapabilmek için hem çok zeki olmak hem de çok yönlü olmak gerekir. Zaten soytarılar şiirden, müzikten, edebiyattan, tiyatrodan çok iyi anlar, yer ve gök bilimlerini araştırır, bazıları felsefe bile yaparmış. Joker olmak öyle kolay değil. Gerektiğinde başka birinin yerini tutabilecek, hatta kralların bile yerini tutabilecek kabiliyette olmak lazım bir joker olabilmek için. Dolayısıyla şimdi bir düşünün. Hem zeki hem komik. Hem her şeyi görüyor hem de istediğini söyleyebiliyor. Adeta bir kukla oynatıcı. Böyle birinden kim korkmaz? Gerektiğinde kral çıplak bile diyebilen birinden. Başta da söylediğim gibi geçtiğimiz Ağustos ayının başında Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan ve bir anda yayılmaya başlayan bu palyaço görülme olayları şu anda rivayetlere göre dünyanın farklı bölgelerine de yayılmaya başlamış. Hani olur da bu palyaçolar bir gün bizim buralara da gelmeye kalkarsa, bak şimdiden uyarayım, biz uzaylıları görünce onu taşla kovalayan bir memlekette yaşıyoruz. Öyle kolay kolay korkutamazsınız. Sonra uyarmadı demeyin.